Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu villanın fiyatı 27 milyon 500 bin TL'den 26 milyon 500 bin TL'ye düştü. 27 milyon 500 bin TL'den şu anki güncel fiyatı 26 milyon 500 bin TL'ye düştü. 500 metrekare arsası var. Tek başına müstakil, yeni, sıfır. Eşyaları özel döşendi. Eşyaların faturaları hepsi var. Değerli arkadaşlar, akıllıdır. İskana alınmış, kat mülkiyeti var. Kanalizasyon var, henüz bağlanmadı. Kanalizasyon var, önde geçiyor. Henüz bağlanmadı. Kazılar falan bitti. Üstü kapandı. Bunu arz ettik. Bölgede buna emsal evler var idi. Ancak 35, 29, 27 milyonluk evler hepsi satıldı. Bu ayarda şu anda bu fiyata kalan tek ev bu. İnanmıyorsanız gelir gözünüzde bakarsınız. Bu evi kanaatimce artık kaçırmayın. Kaçırırsanız ne doğan güne hükmünüz geçer ne de batan güneşe yükselir, alamazsınız. Gününde her zaman zamanında güzeldir. Başka bir şey de telaffuz edemedim. Neyse, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Sermayesiz, karşılıksız bir iyilik yapmış olursunuz. Abone olun. Zamanınız olursa beğenin. Yani benim bile bir fenomen olayım, bir şey, bir arzum, bir edam yok. Ama sermayesiz iyilik yaparsanız iyilik iyiliktir deniliyor ya arkadaşlar. Söz konusu 500 metrekare arsa içinde iskana alınmış kat mülkiyeti, fiyatı şu anda güncel 26 milyon 500 bin TL olan evimizin güney tarafında otopark kısmını gösteriyoruz arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş bahçeler, odalar, salonlar, evin bağı, bostanı ne varsa hepsini size okuyacağız. Bu otopark iyidir arkadaşlar. Bazı otoparklar yapılıyor. O yeni böyle büyük araçlar girmiyor. Bura geniştir. Onu da beyan ettik. Bu palmiyeli alan evet bahçedir. Devamında bir kamelya alanı var arkadaşlar. Bahçemiz bu. Palmiye ağaçları da büyümüş. Bu limon çamları da selvi boylum al yazmalım gibi olmuş. Bu evin güney tarafındaki bahçeyi ben size tarif etmeye çalışıyorum. Barbekü burada havuz başında suyun güzel sesiyle huzur veren bir atmosfer olur ya, bazen derim dünyanın en büyük piyanist şantörleri bu suyun verdiği huzuru veremez. Burası da havuz başında müziğin orkestrası, yani havuzun müziğiyle bir zaman geçirirsiniz. Havuzda bu. Havuz taşımalı sistem arkadaşlar. Havuzumuz taşımalı sistem. Bir an ön cephesinde cam giydirme var, kamera var, alarm var. Full akıllı bir evdir. Dediğim gibi, tekrar dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum ki aşina olasınız. Bölgede bu paraya şu anda ev yok. Hani ben 35 milyon, 29 milyon evleri tanıtınca izleyici böyle çok eleştirir ya, der nereye gidiyor falan. Halbuki en lüks evlerdir. 5 milyona da evler var. O yüzden o evlerin ayarında kalmadı, yani kalmadı. Ve şu alan salon ile mutfağın ortak kullanım alanıdır. Güneş kırıcıların altında havuza nazır bir teras var arkadaşlar. Salondan da çıkılıyor buraya. Mutfaktan da bu alanı paylaşıyor. İki gözümüz, bir salon bir de mutfak. Bu alanı böyle paylaşıyorlar. Güneş kırıcılar da böyle uzamış. Acaba şuradan da bir vursak mı, bahçeyi iyice tesvirleyelim, ön plana çıkaralım. Eşyalar hepsi faturalıdır arkadaşlar. İskan, kat mülkiyeti hepsi var. Onu da beyan ettik. Denize 2 kilometre yakınlıkta, marketler yanı başınızda, okullar yanı başınızda, yaz kış kalabileceğiniz bir adrestir. Bunu da beyan ettik. Çarşıya, pazara çok yakın. Her şehrin bir Cumhuriyet Caddesi olur ya. Her şehrin işte altıncısı, sarrafçısı, kırtasiyecisi, terzisi, işte onlar olur ya, oraya da yürüme mesafesi de cam giydirmeyi gösterdik arkadaşlar. Çatının altında o spotlar da güzel. Ev akıllı ev, zaman uyarlıdır. Dış cephe aydınlatmaları belli bir zamandan sonra ayarlıyorsunuz. Gün ağardıktan sonra onlar sensörlü kendiliğinden yanıyor. Yerdeki döşemeler travertendir. Duvarların üstüne perfojeler de keza iyi. Çelik kapıya gireceğiz. Geniş bir koridoru var ve buraları bir gösterelim. Evet, evin çayırı, çimenli, bağını, bostanını gösterelim arkadaşlar. Bu da evin arka tarafı. Tek başına müstakil. Yani bu ev, hani uzaktan davulun sesi hoş gelir, nahoş gelir ya, biz işin içinde biri olarak buradan biliyoruz, diyoruz kaçırmayın. Evet, bazen başımıza bir işler geliyor. Ne geliyor? Mesela çok uygun bir arsaya da ev oluyor.
Biz tellalık yapıyoruz. Lütfen alın, bakıyoruz kimse almıyor, esnafın biri alıyor. O yüzden bir esnaf gözüyle bakıldığı zaman bu evi, eğer bu ölçülerde paranız var ise kaçırmamak lazım. Yoksa mesela bazen ben bir şey de görüyorum. Diyor ki emekli, asgari ücretli memur nasıl alsın? Memur bu evi alsa diyecek yolsuzluk yapmış. Birileri alıyor. Memur da 5 milyonluk ev alsın. Valla memur da bu evi alsa diyecekler bu hırsızlık yapmış. Yani dünyanın hiçbir yerinde asgari ücretlinin böyle evi yok. Keşke olsa. Ve o yüzden 5 milyona evler de var. Ben de 35 tanıtınca utanıyorum ya, diyorum kızacaklar. Ve merhaba ev, iyi günler evimiz. İyi günler evimiz, iyi günler evimiz. İyi günler evimiz. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Hiç çalışanla çalışmayan biri olur mu? Çalışan adam çalışır. Yıllar merhaba ev, merhaba ev. Burası da vestiyer arkadaşlar. Vestiyer, eve girdik. Ev full akıllıdır dedik. Koridor geniş bakın. Yani parasına göre, yani bir araba da alırdık 60 lira. Araba şimdi olmuş 2 milyon değil mi? Ama şimdi biz yine diyoruz 2 milyon iyi, bu araba ucuz. Halbuki 60'tı, 2 milyon olmuş. Bu evde parasına göre uygundur. O teşbihi o yüzden verdim. Vestiyerimiz bu. Çelik kapıyı kapattık, merhaba dedik. Burası da arkadaşlar evin beyni, eve gir, eve çık. İyi bakan iyi görür. İyi bakan iyi görür. Koridorumuz bu. Bu banyoyu da elden çıkaralım. Şimdi kimine 1 milyon iyilik yaparsın ya. Adam düz bakışlı. Hiç diyor yok ben anlamaz. Yani sen dersin ya bu nasıl, yani ben iyilik yaptım ama yine yapıyorsun. O vesileyle düz bakan zaten sen ne yapsan o düz bakar. Banyoyu gösterdik arkadaşlar. Koridoru iyice tesvirlemeye çalıştık. Burada da ne yapılır? Burada kıyafet mi kontrol edilir Can? Burada ne yapılırsa işte burada da bir şey var. Ve bu salonu gösteriyoruz. Salonumuz da bu. Salon da bu arkadaşlar. O yüzden iyi bakan iyi görür. Bazen bana birileri der ki, salonu gösteriyorum. Der ki ya sen ne kadar abonen var bak, organik bu kadar bir adamın takipçisi mi olur? Ben de diyorum ki valla bir o kadar da engellemişim kardeşim. Diyor niye? Ya diyorum ben ev tanıtıyorum. Adam diyor ki bu ne? Kardeşim ne, ben gazeteci miyim? Ben bakan mıyım? Ben öğretmen miyim? Ben polis miyim? Ben adam evini satıyor, ben de tanıtıyorum. Yani sen iyi desen ne kıyamet mi kopacak? Kötü böyle bazen ev 5 milyon da olsa adam düz bakışı kötü diyor. Ben de diyorum bunu engelle. Çünkü canım sıkılıyor. Ve arkadaşlar salonumuz bu. O yüzden 40 bin takipçi varsa 40 bin de engellenmiş. Arkadaşlar burası da salonumuz. Salon. Sonra mutfağı göstereceğiz. Sonra da ne göstereceğiz? Odayı göstereceğiz. Sonra da yavaş yavaş gideceğiz. Can sana zahmet, eğer mümkünse oradan salondan bir sal böyle adamların. Geçen bir hanımefendi geldi ya, kendisine selam olsun ablamız. Dedi ki ben salonda oturunca o havuzun maviliğini, akşam vakti de olunca o rengarenk görüntüsünü görmek istiyorum. Biz de bu kadrajı, kamerayı öyle semah yaptırınca insanların öngörüleri de öyle oluşsun. Salonumuz bu. Bu duvarlar neyin nesi? Bunlar duvar kağıdı. Yerdeki taşlar arkadaşlar 120-60 ebatlarında granitlerdir. Klimalar hepsi takıllı. Başka ne diyecektim? Kalorifer peteklerinin altyapısı var. Ev full akıllıdır. Yani siz bu evi alacak olursanız bir züccaciye çatal, bıçak, kaşık vesaire alırsanız başka da bir şey yok. Çatal kaşığınızı da biz de alabiliriz züccaciye. Bazı züccaciyeler çok pahalı. Evden pahalıdır. Bir kaşık bilmem ne. Evet, şimdi mutfağımız bu. Sana zahmet böyle mutfaktan nasıl o terasa çıkılıyor orayı da sergileyelim. Bence öyle gitsen. Yüzünü, toz mu var orada? Neyse, yüzünü şimdi mutfağa çevirdik. Mutfaktan o kapıdan çıkıyoruz. Size onu özetlemeye çalışıyorum. Mutfağımız bu. Mikrodalga arkadaşlar. Mikrodalgamız bu. Buzdolabı bu. Burada da terekler var. Bu bulaşık makinesi kapağı henüz gelmemiş. Burası yıkama yeri. Ocak da bulunmaz. Tavanlara kadar çıkıyor. Gelinin boyu nasıl yetişecek? Sen de mi adam oldun da kısa bacaklı gelin diye bir türkü vardı. Ve arkadaşlar zemin kata salonu, odayı gösterdik. Salonu, odayı gösterdik. Mesela ben bazen derim ki ya oraya diyelim ki banyoda ben karıştırıyorum çamaşır ile bulaşı. Biri böyle esprili tebessüm diyor ki diyor, gülüyor. Biri de diyor ki ya ben de çok uzattım diyor.
Ya orası öyle değil. Olmadığını biliyorsun. Ben şaşırdım. Ne var yani? Burası da arkadaşlar etti birinci oda. Birinci odamız da bu. Binanın dışını gösterdik. Fiyatının cazip olduğunu söyledik. Standartlarına göre caziptir. Yoksa Didim Hisar Mahallesi'nde bitişik nizam 6 milyona denize 1 kilometre yakınlıkta evde tanıttım. 3 odası var, salonu, mutfağı var. Şimdi sen ağa, ben ağa. Herkes ağa olsa ineğin sütünü kim sağacak? İnek böyle süt böyle patlayacak balon gibi olmuş. Herkes ağa olsa ineği kim sağacak? Kim 6 milyonluk evde oturacak? Kim yemek yapacak? Kim aşçı olacak? Kim bulaşık yıkayacak? Zemin üstü birinci kata çıktık arkadaşlar. Bu da merdiven kovası. Merdiven kovası güzel. Merdivenler Galaxy simli granitlerdir. Orayı da gösterdik. Şimdi yol aldık geldik. Evet. Bu da etti bizim ikinci banyomuz. İkinci banyo da bu arkadaşlar. Banyo gerçekten kullanışlı güzel. Taşları, granitleri, aynalar, yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bakayım kendime bakayım. Evet. Baktım. Ve bu ikinci banyoyu gösterdik. İkinci odayı gösterelim. Yüzümüz bu tarafa dönük iken. Evet. Bu odayı gösteriyoruz. Bu da etti bizim ikinci odamız. Fiyat düştüğü için bana yani düşmemiş hali de iyiydi ama düşünce çok iyi oldu. Bu anlamda ben daha şevkle, daha içtenlikle size alın diyorum. Yani ben hoca değilim, eğitimci, kimseye ders veremem, haddim de değil. Hani bir adam bir şey söyler, kayda değer bir şey var mı? Biri merak eder. Der ki acaba doğru mu? Yani siz de en azından ilginiz yoksa da merakınız olsun. Bakın bu iyi. Bunu eğer ev alacaksanız kaçırmayın. Kaçırmayın diyorum. Ve arkadaşlar orayı gösterdik. İkinci oda, üçüncü odaya doğru geldik. Bu da bizim üçüncü odamız. Üçüncü oda da bu arkadaşlar. Üçüncü odayı da gösterdikten sonra önündeki balkonu göstereceğiz. Yani şehirler büyüyor arkadaşlar. Özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, zaman zaman İzmir'de anormal bir talep var Ege'ye. Yani gurbetçiler sağ olsun onlar da geliyor ama bu devir İstanbul Ankaralı geliyor. İstanbullu Ankaralı çok geliyor. Dolayısıyla yer kalmıyor arkadaşım. Yani yer yok. Yani şimdi eskiden işte hani gözünüzü elemeyi, göz nuru bütün ülke gurbetçilere mi bakıyoruz? Tabii ki bakıyoruz. Adam kendi ülkesi kazandığı para ülkesine getirecek. Orada da ben getirdim. Biz olmasak siz aç kalırsınız. Öyle bir diyenler de olur. Abi, tabii senin ülken, sen paranı babanın evine getiriyorsun. Ama şu anda onlar biraz pasif. Şu anda İstanbul'u, Ankaralı daha aktif. Onu da söyleyeyim. Gurbetçiler de var, ev alanlar. Ama şu anda İstanbul, Ankara daha çok alıyor demeye getirdim. Durum bu arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü oda. En iyi odayı en sona bıraktık. Dördüncü odamız da bu. Dördüncü odamız da bu. Dördüncü oda da bu. Bir de size bir şey daha söyleyeyim. Dördüncü odayı gösteriyoruz ya. Şimdi burada bazılarının arsaları var. Adam diyelim 10 yıl önce almış. Şimdi biz bu eve 27 milyon diyoruz. O da arsa 27 diyor. Ya ev var içinde kardeşim. Şimdi o yüzden alın. Bak o yüzden alın diyorum. Yani almazsanız bu adam 27 diyor. Arsa yok. Ya adam 27 milyon isteyen var. Yani tamam da bu doğru değil. Bu çok nahoş bir durum. Ama yani şimdi hani 27 demese 20 dese 15 dese ya o yüzden bu evleri alın. Yoksa alamazsınız. Arkadaşlar bu da dördüncü oda. Yani ben tellallık yapmam. Benim için güzelliğin 10 par etmez. Bu bendeki aşk olmasa diyor. Bende bu evlerin aşkı yok. Güzelliği benim için de 10 par etmez. Ama sizin için eğer evlerin güzelliği 10 par 100 par ediyorsa alın. Yoksa valla almazsanız zarar edersin. Alamazsınız. Yani yoksa biz toprak evde kaldık yine kalırız. Hiç de gam yemem. Ama yok ben kalamam. Böyle patanaş yapıp konuşuyorsanız, hayalleriniz çoksa, akşama sabah çıkıp çıkmayacağınızı bilmediğiniz halde felekten haberiniz yok ise ben dünyanın en iyi uçağına binim derseniz alırsanız iyi edersin. Almasanız adamlar arsalara o parayı istiyor. Bu evi bu paraya kaçırmayın deme anlamında dedim. Adam istiyor vermiyor. Yani kim ne diyecek adama? Mal benim diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Arsa da yok. O zaman arsa pahalı olunca ev de pahalı olur.
O yüzden alırsanız iyi edersiniz. Biz de ayakkabıyı giydik. Yandım aman topal can. Can babam kaç dakika oldu? 15. Arkadaşlar ev güzel. Bakın tekrar taratıyoruz size evi. Havuzlar, mavuzlar. Yani şimdi arsa artmasa sıkıntı yok. Maliyetler, inşaat maliyetleri eskisi gibi artmıyor. Ancak şimdi Anadolu'da bir şey var ya diyor. Bir oğlu olmuş sonra kesmiş yemiş falan ya. Ya bir ya kazayla bir arsa almış. Yani ve 3 tane almış. Ya ben de arar. Beyefendi bu arsamı satar mısın? Tam abi portföy geldi can ne güzel bir arsa. Kaç para? Bu. Abi villa o para. Tamam kardeşim ben onu istiyorum. Sen ne yani onu istiyorsun yani? Şimdi o yüzden bu durumlar olduğu için arkadaşlar yani bizim adama gücümüz yetmiyor biz de çekmiyoruz. Biri de gidip çekiyor. Biri gidip çekiyor. Ondan sonra biri de arıyor diyor ki bu arsa kaç para? Abi bu pahalı aslında daha ucuz var. Öyle durumlar oluyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz düz valla çekmiyoruz. Sen pahalı istiyorsun. Ha, bu ev pahalı olsaydı valla çekmezdim. Bak çekmezdim. Zaten ben bu ara geçen Bursa'da bir abi geldi. Salih abi yenge sana selam. Bursa'ya da selam. Salih abi dedim. Salih abi dedim ya ben pahalı evleri hep çekmem lazım. Dedi niye? Dedim abi ucuz evlere bakmıyorlar. Ya bakmıyor adam ya. Herkes pahalı eve bakıyor. Bak dedim daire çekmişim. Efendime söyleyeyim ucuz 6 milyona ev bakan soran yok. Ama bu evleri alıyorlar kardeşim. Yani o yüzden ben de demin söylediğimle çelişiyorum. Abi bir galeriye git. Değil mi? İzmir'e git. Hangi galeride çok araba varsa Porsche'lar, Morsche'lar bilmem ne dersin abi bunda bir şey var. Gidiyorsun oraya adam bir şey yapıyor kafanı sabunluyor gönderiyor seni. Ben kimse öyle yapmam. Teşbihte hata olmasın. Ama şimdi bir de gidiyorsun bir galeride 3 tane araba var. Adam çok iyi. Merhaba efendim çay iç. Dersin bunda bir şey yok ya. Ben başka yere bakayım. Şimdi o yüzden pahalı ev ticaret için işin sürekliliği için vallahi pahalı evleri çekmek lazım. Ucuz evleri almıyorlar abi. Herkes diyor ki ben şöyle böyle. Ya bazı teyzeler var bizim komşular bir bakıyorum ki abi marka giyiyor yani. Ya LCY 2 ucuz orada elbise. Hani desen git orada yo diyor ben başka yere gidiyorum. İşte hayatta böyle olmuş yani. Herkes de mesela bazı benim doktor arkadaşlarım var. Bakıyorum elinde bir tane normal bir telefon var. Bakıyorum birinde abi son model iPhone çıkmış. Ya bu nasıl aldı bunu? Alıyor yani o öyle. O yüzden lüks şeylerin reklamı, tanıtımı yapan ilgili için daha verimli oluyor. Ben bunu çok iyi anladım. Ve kamera var dedik. Ev kusursuzdur. İskanı var. Kanalizasyonda bağlanmadı. Bağlanacak. Denize 2 kilometre. Arsası 500 metre. Ev kocaman bir ev. Kaç metrekaredir? Valla 200'ü zorlu. 200 bilmem kaçtır. Ama yerinde bakın. Şimdi ben 500 desem ne? 300 desem ne? Biz bu eve altında desek ilgili yerinde bakmadan almayacak. İlgili yerinde bakmayan kimler almayacak? Alacak. Orhan abi gibi, Yunus abi gibi birkaç tane adam var. Adamlar görmeden bizden almışlardı. Kaç yıl oldu. Ama ben diyorum ki yine yerinde bakın. 2 kişi doğru olursa üçüncüsü Allah'tır. Yapan arkadaş daireler de vardı onu. Daireleri tanıtmıştım. Hepsi satıldı. Bak daire tanıttım. Bir daire satamadım. Kimse bakmadı. Ama ben villa tanıtınca en azından arayan soran oluyor arkadaşlar. Durum bu. Genel olarak çok uzattım. Genel olarak şunu arz ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun bir. İkincisi bu evi eğer bu standartlarda bir ev alacaksanız bu evi alın. Yok kardeşim pahalı ben aza kanaat ederim yemek yoksa çorba da içerim derse 6 milyona ev var. Bana göre doğrusu da o. Ama yok ben herkesin var benim de var ben fotoğrafımı çekeyim. Bilmem İstanbul'da Boğaz manzaralı bir kafede yemek yiyince arkadaşlarıma diyeyim bak benim Didim'de evime bak. Bilmem Avrupa'da kafede düğünde millete resmini göstereyim. Ben bir villa aldım seninkinden iyi dersen o zaman hiç düşünme bunu al. Mesele bu. Saygılar, hürmetler, iyi günler.